Merhaba, bugün sizlere makine bakımı, makine yağlaması ve makinenin küçük ayaklarını tanıtacağım. Bu makine için gerekli olan fermuar ayağımız, ilik ayağımız ve düğme ayağımız. Bu başlıklar büyük makaralar için ve aynı zamanda küçük makaralar için, onlara sabit tutmamız için kaymasınlar diye. Küçük bir plastik bardağımız ve makine yağımız var. Şimdi bakımına geçelim ilk önce. Temizliğini yaptıktan sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Ve daha sonra küçük bir makine ile ilgili tanıtım yapacağım sizlere. İlk önce plaketimizin üzerinde bulunan iki vidayı sökeceğiz. Daha sonra temizliğine başlayacağız. İlk başta makine ayağımızı çıkartıyoruz ki temizliğimiz daha kolay olsun diye. Ve bir tornavida yardımıyla ben tornavidayı tercih ettim. Tabii ki siz istediğiniz makinenin içerisinde çıkan bir aparat var. Onu da kullanabilirsiniz. Vidalarımızı hafif gevşetiyoruz. Daha sonra parmaklarımızla da kolay bir şekilde çıkartabiliriz. Makine yuvasını çıkardıktan sonra plaketimizin çıkarması daha kolay olacak. Evet, çıkardıktan sonra şimdi fırça yardımıyla bayağı bir kumaşların, ipliklerin ufak da olsa elyaf birikimleri bu aralara girdiği vakit o zaman makinemiz hem güzel dikmiyor, aynı zamanda çok gürültü yapıyor. Yani makinede dikiş yaparken çok ses çıkartıyor. Ve dikişler de istediğimiz gibi olmadığı için bu temizliği sık makinelerini kullananlar için yapmamız gerekiyor arada sırada. Ben uzun zamandır yapmamışım sanırım. Bayağı bir elyaflar birikmiş, küçük pamukçuklar. Evet, şimdi fırça yardımıyla hem üst kısmı hem alt kısmı bir güzel temizliğini yapalım. Makinede temizlik ve yağlamak için en önemli olan bölümler makinenin birbirine değdiği yerler. Yani iğnenin, makinenin aletlerinin birbirine değdiği yerler. Oralara çok özen göstermemiz gerekiyor ki hem yağlamak için hem temizliğini yapmak için. Özellikle dikiş ayaklarının arasındaki, o tırtırlı olan ayaklarının arasındaki pamukçukları temizlememiz, sağlıklı bir dikiş dikmemiz için çok önemli. Onun için ben başka bir fırça kullanıyorum. Özellikle makinemizin baskı ayağının altında biriken küçük pamukçuklar sağlıklı bir dikiş dikmemiz için çok önemli. Oranın temizliği ve yağlaması özellikle. Bakın, gördüğünüz gibi o kadar sert ki içinden çıkanlar. Onun için o ara kısımlara özellikle çok daha iyi fırçayla temizliğini yapacağız. Makinemizin ayaklarını da temizliyoruz. Bu makinemizin yuva kısmı. Onu da aynı şekilde temizliğini yapıyoruz. Temizliğimizi tamamladıktan sonra şu anda makinemizin yağlama bölümüne geçiyoruz. Plastik bir bardağın içerisine hafif yağ döktükten sonra fırça yardımı ile makinemizin çok aşındığı bölgeleri özellikle yağlamaya geçiyoruz. Üst kısmının yağlamasını tamamladıktan sonra şimdi alt yuvaya geçiyoruz. Alt yuvada da en çok makinenin aşındığı yerleri özellikle yağlamasını yapıyoruz.
ve baskı ayağımızın özellikle alt kısmını da unutmuyoruz. Bu da yine makinemizin kullanımında özellikle bu arka kısmını da yağlamamız çok önemli. Çünkü en çok aşınan bölgelerden bir bölge. O nedenle orayı da çok güzel hem iç kısmını ve hem dış kısmını güzelce yağlıyoruz. Temizlik işlemi ve yağlama işlemi bittikten sonra parçalarımızı yerine yerleştirebiliriz. Aynı çıkardığımız şekilde takıyoruz. Üst plaket parçamızı da yerine yerleştirip vidamızı sıkıştırıyoruz. Aynı işlemi makinemizin üst bölgesi için de yapacağız. Bu üst bölgede bulunan her makinede değişik olabiliyor ama buradaki vidayı söküp iç kısmını da aynı şekilde temizliğini ve yağlamasını yapacağız. Burada makinemizin içinde satın aldığımızda birkaç değişik ayaklar var. Onların nasıl takıldığını size göstereceğim. Bu fermuar ayağımız. İki taraflı takabiliyoruz. Sağ tarafa veya sol tarafa. Fermuar dikerken çok kolaylık oluyor bu. Diğer normal ayakla da tabii ki dikilebilir. Ama bununla daha bir kolay oluyor. Siz dikiş şekline göre sağ tarafa veya sol tarafa takabilirsiniz. Burada ilik ayağımız var. Gördüğünüz gibi. İliğin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde ayağımızı takıyoruz. İleriki zamanlarda size bunların nasıl yapıldığını da göstereceğim. Birebir uygulama başka bir videoda. Bugün sadece nasıl takıldığını gösteriyorum. Bu da düğme ayağımız. Hafif bir çıkıntı var. Düğme altına girdiğinde oturabilsin diye üstüne. Gördüğünüz gibi biraz esneklik payı da var. Şimdi burada birazcık da makine ayarlarımıza değinmek istiyorum. Yukarıda tansiyon ayarımız var. Bu tansiyon ayarını genellikle 3 ile 4 arası normal dikiş için ideal oluyor kullanımı. Sağ taraftaki düğmemizde dikiş uzunluğu ayarı var. Bunu istediğimiz dikişin uzunluğuna göre kendimiz ayarlayabiliriz. Aşağı kısımda yine farklı dikiş çeşitlerimiz var. Zikzak ayarı, düz ayar, ilik ayarı. Ben genellikle düz ve zikzak ayarını tercih ediyorum. Örnek olarak ilik açmak istediğinizde aşağıdaki düğme ile yukarıdaki düğmeyi birbiriyle kombine edeceksiniz. Çünkü hem dikiş ayarının dikiş uzunluğunun kısa olması gerekiyor ve aynı zamanda alt kısmı ayarlamamız gerekiyor.
Şimdi size burada örnek bir dikiş dikeceğim. Eğer şayet makineniz iplik toplarsa ne yapabiliriz ve hangi ayarları kullanmamız gerekiyor düzeltmemiz için? Makine yağlaması yaptığımız zaman mutlaka kullanmadığımız bir kumaşla kısa süreli bir dikiş dikmemiz gerekiyor ki eğer bir yağ kalıntıları varsa burada kullanmadığımız kumaşla onu temizlemiş oluyoruz. Bunu mutlaka yapın, yoksa dikmek istediğiniz dikişte yağ lekesi oluşabilir. Evet, gördüğünüz gibi makinemiz gayet güzel dikiyor. Şimdi size bir ayar göstereceğim. Şayet makineniz alt kısmında iplik topluyorsa o yukarıdaki tansiyon ayarından kaynaklıdır. Eğer tansiyon ayarını tam ayarlayamazsanız o zaman alt kısımda iplik toplayacaktır. Burada ben size şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi alt kısımda iplik toplama oldu. Bunun kaynağı yukarıdaki tansiyon ayarından. Ortalama tansiyon ayarını 3 ila 4 arasında seçersek dikişimiz ideal olacaktır. Dikiş ayarımız ideal olacaktır. Daha önce kullanmadığım ama aslında insanın çok işine yarayacak pratik bir bilgi daha göstermek istiyorum. Bu bölge, evet, burada kesici bir alet yerleştirmişler içine. Makas kullanmaksızın ipi arasına yerleştirdiğimizde kesiyor. Ben şu anda telefonu tutarak çektiğim için birazcık zor oldu ama gerçekten kullanımı çok kolay. Ben de bunu yeni öğrendim. Bu videomun da sonuna geldim. Beğendiğinizse abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Bu tür püf noktaları ve dikiş tüyolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.